Selamlar dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar karşınızda Poco X6 Pro'yu inceliyoruz. Evet, bu benim zamanında kullandığım 2 senelik telefonum. Sizlerden demiştim ki hangi telefonu inceleyelim diye. Sizler de daha çok çoğunluk olarak Poco'yu seçmişsiniz zaten. Yeni telefonu incelememi sonra yapacağız. Onun dışında arkadaşlar bu telefon benim kullanmış olduğum telefon, yeni bir telefon değil yani. Bir de bulmadım zaten, hani bu telefonu kullandım onun için. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 6.67 inç boyutunda bir ekranımız var. Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir ekran arkadaşlar. 120 Hz destekliyor bu ekranımız. Gerçekten güzel bir telefon. Zaten günümüzde Android'lerin çoğu 120 Hz desteklediği için yani bu çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki abi diyeceksiniz, bu telefonu neden alalım diyeceksiniz. Derseniz de arkadaşlar sizin için şunu söylemek istiyorum. Bu telefonda arkadaşlar 8300 Ultra var Mediatek'in. Gerçekten çok iddialı bir model. Çünkü bunlarda yani yüksek performans verdiğini söyleyebilirim. Gemi sınıfında söyleyemeyiz ama amiral gemisi niteliğinde bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. PUBG'de oynayanlar için arkadaşlar 120 FPS destekliyor. Onun dışında Arena Breakout'ları 120 FPS destekliyor. Yani birçok oyunda bu telefonla kasmadan, donmadan rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama kesinlikle bir soğutucu fanınızın olması lazım ki soğutucu fansız oyun oynamayın. Mediatek'in işlemcileri çok ısınıyor arkadaşlar. O yüzden en azından bir fanınız olsun ki telefon ısınmasın. Likit soğutma sistemi var telefonda ama bu soğutma sistemi arkadaşlar günlük kullanım için yani. Oyunlardaki performansa girersek arkadaşlar likit soğutma sisteminin pek bir etkisi yok. 2 sene boyunca zaten bu telefonun en çok şikayet ettiğim noktalarından bir tanesi aşırı ısınma. Çünkü telefon cebimdeyken bile ısındığı oluyordu. Tabii o açıldığı için de olabilir içi. Telefonun 2 defa ekranını kırdım. Onun dışında arkadaşlar telefonu çok kılıfsız kullandığım halde kırılmadı oldu. Betona düştü, taşların üstüne düştü. Ama bana ısın demedi zaten. Telefonun dayanıklılık olarak gerçekten sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Zaten alüminyum kasa kullanıyor. Ama telefonun bir özelliği daha var. Telefon o kadar hafif ki 193 gram ağırlığında bir telefonu var. Yani elde yokmuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten öyle söyleyeyim. Elde yokmuş gibi. Ben Note 11 Pro'yu kullanırken Poco X6 Pro'yu geçtiğim zaman aldığımda telefon diyordum. Telefon yok gibi çünkü. O kadar hafif. Malzeme olarak arkadaşlar cam görünümlü plastik kullanmışlar kamera kısmında. Ben başta cam sandıydım ama plastikmiş. Onun dışında arkadaşlar metalik görünümlü plastik bir de kapağımız var. Hani onu da söyleyeyim. Kamera bakımından geçelim. Ön kameramız arkadaşlar 16 megapiksel çözünürlüğünde. Güzel, hani 1080-60 FPS video kaydı alabiliyorsunuz. Hani yeterli olur mu sizin için? Bence olur yani. Ana kameramız arkadaşlar 64 megapiksel çözünürlüğünde iOS destekli. Maksimum 4K 30 FPS, minimumsa 1020'ye 30 FPS falan çekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada çekmek isterseniz de 1080-60 FPS kayıt da alıyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar geniş açı kameramız 8 megapiksellik bir geniş açı kameramız var. Onun dışında 2 megapiksellik de bir makro kameramız var. Fena olduklarını söyleyemem. Yani güzel. Güzel aslında. Fena değil. O zaman arkadaşlar kutuyu incelemeden önce benim yeni telefonum için aldığım ürünleri bir inceleyelim sizlerle beraber. Zaten çok fazla ürün yok. 2 tane ürün var. Onları bir inceleyelim. Sonra arkadaşlar testlerimize başlayalım. Arkadaşlar ürünlerimize şöyle bir atalım. Tamam mı? Görüyorsunuz arkadaşlar burada. 2 tane şey aldım arkadaşlar telefonum için. Bir tanesi arkadaşlar şarj standı. Buna ne deniyor arkadaşlar? Kablosuz şarj standı. Onun için bir tane de mıknatıslı yani MagSafe'li batarya aldım. Hewitt marka. Gerçi Hewitt'in kulaklıklarını kullandığım için Hewitt kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bir power bank ile başlayalım. Zaten ben bunları daha önce kullandığım için içinden kağıtlar, ıvır zıvırlar falan çıkıyor. Arkadaşlar power bank'imiz bu şekilde. Yani mıknatıslı. Şöyle telefonun arkasına şunu şarjdan çıkarayım bu arada. Telefonun arkasına şöyle tak diye takıyorum. Hemen şuradan arkasını zaten göreceksiniz zaten. Şunun parlaklığıdır hayvan gibi. Yani buradan da şarj ediyor. Yani bayağı sağlam bu arada. Kolay kolay düşmüyor. Ve bu arada MagSafe de bayağı iyi. Hani görüyorsunuz kolay kolay düşmeyen bir MagSafe. Bir de şarj standı aldım. Gördüğünüz gibi 15 watt veriyor yine bu kablosuz şarjda. 3 adet ürününüzü yapabiliyorsunuz. Şarj ettirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunları açtım daha önce. O yüzden şöyle kısaca bir gözetliyorum. Bu arada şurada lambası var arkadaşlar. Işıklı birazdan göreceksiniz. Burada ledleri falan var. Burada ayarlama şeyleri var lambaların. Ayarlanabilir başlığı var. Şöyle göstereyim. Hani boyutunu ayarlayabiliyorsunuz telefonunuzun boyutuna göre. Hemen şunu çıkartalım. Hemen açıyormuş, nasıl ediyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ışıklı yani. Burada gördüğünüz gibi ledler var. Bu mavi oluyor. Şarja takınca da burası yeşil oluyor zaten. Buradan da arkadaşlar 3 adet mod var, ışığın modu var. 3 adet rengi var. Hani buradan ışığın rengini ayarlayıp gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Şuradan telefonumuzu takalım. Hemen şarj oluyor. Şuradan telefonumuzu takalım.
Buradan şarj ediyoruz. Bu arada arkadaşlar benim şeyim yok. Benim ürünlerim arkadaşlar kablosuz şarj olmadığı için hani böyle koyunca zaten hani burada uyarı veriyor. Diyor ki olmuyor, olmuyor. Boşa çabalama diyor. Olmadığını da görürsünüz. Gece lambası olarak kullanabileceğiniz tatlı ürünlerden bir tanesi. Gece yanınıza yatarken telefonunuzu böyle koyarsınız. iPhone'su zaten yan çevirince zaten direkt ekranda açılıyor. O zaman hazırsanız incelemeye devam edelim. Evet, geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi kutu açılımına geçebiliriz. Hatta şunu alayım. Daha net şekilde görün. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada karşınızda Poco X6 Pro. Kutuyu açtığımızda arkadaşlar, evet, telefon nerede diyeceksiniz. Normalde telefon böyle gözükmüyor, üstünde değil. Arkadaşlar telefon bu şeyin içinde oluyor diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, ve bunun içine koydum. Bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Siyah modeli var. Normalde ben sarı modelini almıştım ve derisi çok fena yüzüldüğü için siyahı değiştirdim, yani kapağı siyaha geçtik. Bu da zaten hoş bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar kutudan bir adet kılıfımız çıkıyor ama bu kılıf orijinal kılıfı değil. Yani dediğim gibi silikon kılıf çıkıyor ama ben o kılıfı ne yaptım ne ettim, yırttırdım. O yüzden arkadaşlar öyle söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar bir adet şarj kablomuz çıkıyor. Bu benim 2 yıldır kullandığım orijinal şarj kablosu. Hiç de değiştirme fırsatım olmadı. Hani bana mısın demiyor. Her türlü çalışıyor. Diğer kablolar bozuluyor ama bu bayağı sağlam olduğunu söyleyebilirim. Bunu da kenara koyayım. İçinden bir adet de 67 watt gücünde bir adaptörümüz çıkıyor. Bu da bayağı iyi. Evet, karşınızda Poco X6 Pro. Arkadaşlar kasanın yanlarında falan ezikler olabilir. Hani dediğim gibi bu telefonu çok fazla düşürdüm. Ve hani ezikler falan olabilir. Onlara takılmayın. Burada da bu arada 1800 nete kadar çıkabiliyor. Yani bayağı parlak. Gün ışığında arkadaşlar telefonunda rahat rahat görebilirsiniz. Dediğim gibi orijinal ekran değil. Yeşil gösteriyor. Orijinal ekran taktım diye bana yansınan ekranı kakalamışlar. Olabilir, olabilir, olur. Arkadaşlar telefonun dış tasarımından bahsedelim. Şöyle göstereyim. Hani şurada altın buton sarı şeye özel, yani lansman rengine özel olduğunu söyleyeyim. Burada arkadaşlar 64 megapiksel ana kameramız, 2 megapiksel makro kameramız ve burada da arkadaşlar bir tane geniş açı kameramız var, 8 megapiksel. Ön kameramızda arkadaşlar 16 megapiksellik bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Evet. Selam. Şimdi arkadaşlar 8300 Ultra modelini kullanıyor. Oyun performansı, oyun testlerinde, fotoğraf testlerinde göreceksiniz zaten nasıl olduğunu, nasıl bittiğini. Hani telefonla oyun oynayacak arkadaşlar için fan önemli olan şeydir. Burada arkadaşlar 2 adet fanımız var. Birisi ucuz, birisi de pahalı. Zaten hangisi ucuz, hangisi pahalı olduğunu az çok olsa fark etmişsinizdir. Fanla oynamanızı tavsiye ediyorum. Telefon kasma ihtimali %90'larda. Zaten çok fena ısınıyor. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi telefonumuz bu şekilde. Hala güncelleme desteği var. Onun da bilgisi olsun. Yaşamaz. O zaman arkadaşlar hepinizin merak ettiği oyun testimize geçelim. Kamera testimize geçelim. Ve arkadaşlar videoyu sonlandıralım. Videonun sonunda arkadaşlar bu telefon hala 2026'da alınır mı, alınmaz mı? Hep beraber gelin bakalım. İnternetim biraz kötü ama gayet de akıcı yani şu an oyun. Adamlar nerede peki? Abi düşük ekran parlaklığı olduğu için arkadaşlar Poco X6 Pro'dan duyuyorsunuz sesimi. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Dışarıda biraz gürültü var falan ama
Gördüğünüz gibi 4K 30 FPS gecede böyle kayıt alıyor. Bu da arkadaşlar ön kamera performansı gece. Gündüzde çektim ama onu da göstereceğim. Şu anda arkadaşlar sizin Poco X6 Pro'dan duyuyorsunuz. Arka kameradan çekiyoruz kaydı. Gördüğünüz gibi 4K 30 FPS kayıt. Bu da ön kamera arkadaşlar. Dediğim gibi azıcık bulanıklık olabilir ya da kötü çıkabilir. Ama ve lakin bu da 1080 60 FPS olduğunu söyleyebilirim. Ve şu anda da arkadaşlar ev ortamındayız. Yani sesim yankı yapıyor mu yapmıyor mu? Bunlar sizin yorumunuza bağlı. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Ve sıradaki telefon ne olsun yorumlara sen yaz. Görüşürüz.